Arkadaşlar merhaba, Yakıtçı Müzik Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz Opel Corsa 1.2 Turbo Edition paket 100 beygir. Opel Corsa, Opel'in B sınıfındaki en uzun süreden beri satışa sunduğu tek model diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü başka da bir B sınıfı şu an için benim aklıma gelmiyor. 1982 yılında Corsa A isminde ilk defa piyasaya çıkan araç tam 6 nesildir bizlerle birlikte ve şu anda Corsa'nın F kasasıyla birlikteyiz arkadaşlar. Opel markası 1862 yılında Opel Adam tarafından bir dikiş makinesi fabrikası olarak kuruluyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız, tıpkı Singer gibi Almanların bir dikiş makinesi fabrikası olarak ilk defa hayatına başlıyor. 1886 yılına geldiğimizde önce bisiklet üretmeye başlıyor ve 1899 yılına geldiğimizde Opel ilk defa otomobil üretiyor arkadaşlar. 1920 yılında Almanya'nın ilk seri otomobil üreten fabrikası unvanını eline geçiriyor ve 1929 yılına geldiğimizde de borsaya kote olduktan hemen sonra Amerika'nın dev yatırım şirketi General Motors'un dikkatini çekiyor ve o tarihten itibaren de çok uzun yıllar 90 küsur sene boyunca General Motors tarafından Opel yönetiliyor arkadaşlar. General Motors'un ayrıca Vauxhall isminde İngiltere'de üretim yapan bir markası daha var. Opel'in kardeş markası diyebiliriz. Opel'de gördüğümüz bütün araçlar İngiltere'de Vauxhall ismiyle piyasaya sürülüyor. Aracımız 1200 motor, 3 silindirli, 100 beygir gücünde. Üzerinde 8 ileri oranlı AT8 isimli bir şanzımanımız var. Peugeot grubundan aşina olduğumuz bu şanzıman tam otomatik bir şanzıman arkadaşlar. Ve maksimum torkumuz 205 Nm ve bunu 1750 devreden itibaren sizlere sunuyor. Aracımızın boş ağırlığı 1165 kilo. Aracımızın katalog verisi şehir içi test tüketimi 5.1 litre, şehir dışı test tüketimi de 3.9 litre arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu gibi biz testlerimizde bu rakamların altına düşmeye çalışacağız. Mümkün mü değil mi bunu hep beraber göreceğiz. Dilerseniz şimdi testlerimize geçelim ve Opel Corsa aracımızın şehir içi ve şehir dışı test tüketimlerini hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şimdi de şehir içi testimize geçiyoruz. Şehir içi testimiz için şu anda İzmir Balçova civarındayız. Buradan Buca Transtepe'ye doğru yaklaşık olarak 25 km civarında bir yol yapacağız. Evet, bu yolumuzun neticesinde de bakalım yol bilgisayarımız bize nasıl bir şehir içi test tüketimi verecek. Yola çıkmadan önce hemen yol bilgisayarımı sıfırlıyorum arkadaşlar. Evet, yol bilgisayarımız sıfırlandı. Şimdi yolumuza çıkalım. Bakalım Opel Corsa bize nasıl bir performans gösterecek, hep birlikte görelim. Arkadaşlar yaklaşık 10 kilometre oldu. Opel aracımız bayağı bir tutumdan uzak. 8.3 litre. Gerçi bir konuda hakkını yemeyelim. Şu an gittiğimiz güzergah İzmir'in en yoğun trafiğinin olduğu güzergahlardan bir tanesi. Arkadaşlar Tınaztepe kesmedi. 16 kilometre zayıf kaldık. O yüzden kaynaklara doğru devam ediyoruz. ...6.9 litre. 6.9 litre beklediğimizden biraz yüksek bir rakam arkadaşlar. Ama şunu da mutlaka eklemeliyim. Geldiğimiz istikamet İzmir'in en yoğun trafiğinin olduğu istikametlerden bir tanesi. Biz daha önce hatırlarsanız Hyundai i20 ile bu istikamete gitmiştik. Fakat Buca tarafından Nardıra istikametine gitmiştik. Şöyle bir fark var arada. Balçova tarafından Buca tarafına geldiğiniz zaman Buca daha yüksekte konumlu bir ilçe olduğu için daha çok yokuş çıkıyorsunuz. Fakat Buca'dan Nardıra istikametine gittiğiniz zamansa daha çok aşağı doğru bir eğim var. O yüzden yakıt tüketimini bu şekilde etkilemesi gayet doğal gibi gözüküyor. Sürüş boyunca şuna dikkat ettim. Aracım genelde dur kalkı bol ve yoğun trafikte ortalama 8 litrenin altına çok fazla düşmüyor arkadaşlar. Yani bu araç gördüğüm kadarıyla yakıt tutumundan ziyade konfor odaklı yapılmış bir araç. Dolayısıyla çok fazla yakıt tutumluluğu göstermiyor. Gerçi baktığınız zaman kombinasyon olarak 1.2 100 beygir, ondan sonra AT8 aslında bir beklenti yaratıyor insanda ama o beklenti çok fazla sahaya yansımıyor arkadaşlar. Bunu gördüm. Ama araç konfor olaraktan gerçekten çok iyi. Yani
bir önceki facia E-kasaya göre bu kasa gerçekten çok daha güzel arkadaşlar. Yani E-kasa benim gördüğüm en çirkin Corsa. Ben hayatımda bu kadar çirkin bir Corsa görmedim. Hatta bırakın bu kadar çirkin bir araba. Yani çirkin araçlar grubuna girecek bir araç. Şimdi PSA grubuna geçtikten sonra eski Opel Corsa'dan bazı izler taşıyor. Bunun dışında PSA grubunun da araca getirdiği bazı yenilikler olmuş. Özellikle multimedya grubu olsun. Yolda şunu fark ettik arkadaşlar. Aracımız şehir içerisinde dediğim gibi 8 litrenin çok fazla altına düşmedi. Genelde dur kalkı bol, trafiğin yoğun olduğu yerde 8 litre. Ama ne zaman ki Tınaztepe bölümüne doğru yaklaştık, orada trafiğimiz bir tık daha açıldı. Sonra tabii testte de belirttiğim gibi 15 km civarında kaldığımız için ben aracımı Bucagölet istikametine doğru çevirdim. Oradan da Kısıkköy'e bağlanan bir ara bağlantı yoluna doğru aracımı sürmeye devam ettim. Orada 26 kilometreye yakaladık. Özellikle o bölümden sonra araç 6.9 litreye kadar düştü. Bu da şunu gösteriyor ki İzmir gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi metropollerde bu aracı çok fazla yakıt tasarrufu sağlamak pek mümkün değil. Özellikle yoğun trafikte. Ama daha açık yolu trafiği olan yerlerde aracımızın bir miktar da olsa, yani nedir o bir miktar? Tahminen 6 litreler civarına kadar düşme ihtimali söz konusu. Ama 5.1 litre çok çok iddialı. Mümkün mü? Denemek lazım ama büyük şehirlerde zor. Daha çok sayfiye bölgelerinde bu söz konusu olabilir. Evet, şimdi şehir dışı testimize geçeceğiz. Yaklaşık 100 km bir yol gideceğiz. Orada da 3.9 litre bize katalog verisi veriyor. Tıpkı 5.1 gibi iddialı bence. Bakalım bu ne kadar mümkün olacak. Yani şu ana kadar pek mümkün olacağı gözükmüyor ama bu da belli de olmaz. Şimdi çıkalım bakalım. Trafiğin yoğun olmadığı yerde bakalım aracımız nasıl bir performans gösterecek. Dilerseniz şimdi şehir dışı testimize geçelim. Ve Opel Corsa'mız et mi balık mı hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şimdi de şehir dışı testinde çıkıyoruz. Tekrar başlangıç noktamıza geldik. Şu anda İzmir Balçova'dayız. Buradan Tire istikametine doğru yaklaşık olarak 100 kilometrelik bir yol yapacağız. Bakalım bu 100 kilometrenin sonucunda şehir içinde yaşattığı hayal kırıklığını şehir dışında da bize yaşatacak mı, yoksa daha iyi bir performans gösterecek Opel Corsa? Hep birlikte görelim. Şu anda hava bayağı bir sıcak, 23 derece. Klimam açık durumda. Hemen başlamadan önce her zaman olduğu gibi yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, EAT8'in faydaları. Gerçekten bunda EAT8 diye geçmiyor, AT8 diye geçiyor ama aynı şanzıman. Çok fazla bir şey değişmiyor. Sadece 110'u aldığınız zaman 8. vites atıyor ve 8. viteste 110 km 1950 devir. Yani hiç fena bir rakam değil. Bu araç kısaca 8 ileri olmasının faydasını özellikle yüksek hızlarda daha düşük devirle gitmesinden bizlere sağlıyor arkadaşlar. Buradan da şunu görüyoruz ki aracımız 8 ileri olmasının en büyük avantajını dediğim gibi üst viteste daha düşük devirle daha yüksek sürat vaat ediyor. Şimdi dikkatimi çeken şey de şu oldu. Belki de şehir içi testimizin bu kadar yüksek çıkmasının da bir sebebi o. Aracın vitesi ekonomiye göre ayarlanmamış. Daha çok performansa göre ayarlanmış. Benim gördüğüm o, izlenim olarak o şekilde görüyorum arkadaşlar. Çünkü mesela bir DSG kullansanız hemen kendini üst vitese atmak için zorluyor. Fakat bu araçta öyle bir şey yok. Yani yakıt ekonomisi için kendine göre bir ayarı yok arkadaşlar. Daha çok aracın performansına yönelik bir ayarı var. Yani sözün özüne gelecek olursam bu aracı daha önce kullandığım araçlara göre bir tık daha yüksek süratte kullanabilirsiniz. Mesela 110 km 1950 devir çok iyi rakam. Hem yavaş gitmiyorsunuz hem de 8. viteste gittiğinden dolayı daha düşük devir çeviriyor. Bu da size daha düşük bir yakıt tüketimi olarak geri dönüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu ana kadar 35 kilometreyi geride bıraktık ve yol bilgisayarımda 4.8 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması veriyor. Arkadaşlar, yolun yaklaşık 70 kilometrelik kısmını geride bıraktık. Ve yol bilgisayarımızda 4.5 litrelik bir yakıt tüketim ortalamamız var. Yani çok düşük yakmasını beklemiyordum Corsa'dan. Bence fena değil şu anda. Ki performansı sürdük sayılır. Yani 105 km, 110 km, 115 km otobanda bu hızlarda kullandım. Şimdi Tire'ye kadar olan kısımda da mümkün olduğu kadar hızlı kullanmaya çalışacağım.
Evet arkadaşlar, an itibariyle 100 kilometreyi tamamladık. 100 kilometrenin sonucunda burada 4.8 litre diyor ama şöyle bir şey var. Dikkatli izleyen arkadaşlar fark etmiştir. Yolda başımıza ufak bir sıkıntı geldi. Sağ taraftaki kilometre sayacı kendi kendine sıfırladı. Acaba bizim hatamızdan dolayı mı oldu, kendi kendine mi oldu bilmiyoruz ama o ana kadar 4.5 litre ortalamayla geliyordu. Son 16 kilometrede de 4.8 litre ortalamayla geldi. Yine 4.5'ta geliyordu fakat trenin şehir içerisine girdiğimiz için orada bir 4.8'e kadar kendini yükseltti. Bu değerlere bakaraktan bu aracımızın 100 kilometrelik test sonucunun 4.5 litre olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, 4.5 litre. Yani bize göre 4.5 litre. Çünkü otoban boyunca yaklaşık 80 kilometre yol kat ettim. Tire'ye döndüğümüz zaman ara bir tahliye yolu vardı Belevi'den sonra. Orada yol bilgisayarımızın azizliğine uğradık. Fakat başlarken dikkat etmiştim. 6890 kilometrede aracımızla yola çıkmaya başlamıştık. 6990 kilometrede de 100 kilometreyi tamamlamış oldum. Yol boyunca 4.5 litre ortalamayla gittik. O sıkıntı yaşadığımız problemden sonra da Tire'ye kadar geldiğimiz noktada 4.8 litre yaktı. 4.5 litreyle girdim trenin içerisine. Trenin içi birazcık trafik kalabalığı olduğu için 4.8 litreye kadar kendini yükseltti. Dur kalklar olduğu için. Bütün bunlara bakaraktan aracımızın uzun yol test tüketiminin 4.5 litre olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Hava çok sıcaktı. Yaklaşık 25 derecelik bir sıcaklık var. Tire'ye doğru yaklaştıkça hava sıcaklığı arttı. Klimamız bu sebeple yol boyunca klimayı açık tuttum. Hız sabitleme sistemimizi kullandım. Yaklaşık olaraktan 105 kilometre ile 110-115 arasında ihtiyacıma göre hızımı ayarladım arkadaşlar. Bunun neticesinde 4.5 litrelik güzel bir test tüketim ortalaması yakaladık. Yine katalog verisinin üzerinde ama şehir içine göre bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 4.5 litrenin altına çok düşer mi? Belki ama daha uzun yol gitmek lazım tabii. Bu kadar kısa mesafede maksimum bu kadar oluyor arkadaşlar. Aracımızın yolda da bahsettiğim gibi AT8 olması, yani 8 ileri vites olması bize şöyle bir avantaj sağladı. Dezavantajları şehir içerisinde çok yakaraktan kendini gösterdi ama şehir dışında da uzun yolda aracımızı 1950-1900 devirler civarında 105-110 km civarında hızla götürmemizi sağladı. Biz normalde testlerimizde 80-90 civarında gidiyoruz çoğu aracımızda. Ve diğer araçlarımızda genelde şanzıman kombinasyonu ve devir avantajlı araçları bize genelde 90-100 km arasını veriyordu. Fakat bu aracımızın 8 ileri olmasının güzel tarafı da bize 1900 yani 2000 devirin altında 105'leri 110'ları sağladı. Böyle baktığımız zaman da aracımız bir tık daha diğer araçlara göre performans anlamında daha iyi. Fakat yakıt tüketimi olaraktan ne çok iyi diyebilirim ne çok kötü diyebilirim. Ama şunu söyleyebilirim. Bu arada bazı arkadaşlar şunu söyleyebilirler. Bu araçta sürüş modları var arkadaşlar. Fakat ben sürüş modlarını kullandım. Normal ile Eco arasında burada amacım şu oldu. Aracı 8. viteste götürmeye çalıştım. Devir bantlarını daha uygun şekilde kullanabilmek adına. Bunu da genelde 105 km'de sağlıyor. 100'e düştüğümüz zaman da genelde 7. vitese kendini atıyor. Dolayısıyla biz de 105 kilometreyi kendimize hız olarak belirledik. Aynı zamanda bu aracın optimum sürüşü de yani mümkün olan en az yakıtlı gidiş hızı da 105 km arkadaşlar. Bence optimum sürüş aralığı bu aracın 105 km. Bir de dilerseniz yokuş performansı görelim. Bakalım Opel Corsa yokuşta bize nasıl bir değer sunacak. Şimdi de yokuş testimiz başlıyor arkadaşlar. Şu anda Limontepe yokuşumuzun başındayım. Klasik yokuşumuz. Yaklaşık 4 km uzunluğunda bir yokuş. Ortalama 2 derece civarında da bir eğim var. Öncelikle yol bilgisayarımızı sıfırlayalım. Evet. Şu an yol bilgisayarımızı sıfırladık. Yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, yokuşumuzun sonuna doğru geldik. Hemen yol bilgisayarıma bakıyorum. Yol bilgisayarımda 8.1 litrelik yakıt tüketim ortalamamız var. Yokuş tüketim ortalamamız 8.1 litre, hatta şu an 8 litreye düştü. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Opel Corsa aracımız konfor olarak bizleri tatmin etse de yakıt tüketimi olarak bir parça hayal kırıklığına uğrattı. Ama bu aracı alacak arkadaşlarımız için en azından doğru bir test tüketimi yaptığımızı düşünüyorum. Eğer konfor ve performans odaklı bir araç arıyorsanız düşük motor hacminde Opel Corsa gerçekten sizleri tatmin edecektir. Ama derseniz ki ben yakıt tüketimine daha çok önem veriyorum derseniz de Opel Corsa'dan ziyade daha çok farklı markaları değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim arkadaşlar.
Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, videolardan bildirim almak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Gelişmekte olan bir kanalımız ve sizlerin desteğine hala çok ihtiyacımız var. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.